Dostlar hepinize selamlar. Bu videomda sizlerle Dağıstan'a gideceğiz. Dağıstan'da Mahaçkale, Derbent, Kaspisk ve Kızılyar isimli şehirleri gezeceğiz. Fakat bu videomda farklı bir konsept uygulayacağım. Şehirleri ve önemli yerleri gezmeden önce size o bölge hakkında bilgiler vereceğim. Yani sizi ilk önce bilgi yağmuruna tutmak istiyorum. Dağıstan ya da resmi adıyla Dağıstan Cumhuriyeti. Türkiye'den 1681 kilometre uzaklıktadır. Doğu Avrupa'nın Kuzey Kafkasya kısmında Hazar Denizi kıyısında bulunan Rusya'ya bağlı özerk bir cumhuriyettir. Rusya'nın en güneyinde yer alır. Mahaçkale başkenti ve en büyük kentidir. Diğer büyük kentleri ise Derbent, Kızılyar, İzberbaş, Kaspisk, Buynaks'tır. Yönetim biçimi ise cumhuriyettir. Burada tam 42 adet etnik grup var ve hepsinin ortak dili Rusçadır. 3 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Ülkenin para birimi ise resimde görmüş olduğunuz Rus rublesidir. Dağıstan'ın iklimi genel olarak sıcak ve kurudur. Alçak kesimlerde ortalama sıcaklık Ocak ayında sıfırın altında 3 ila 6 derece arasında seyretmekte, Temmuz ayında ise 23 dereceye kadar ulaşmaktadır. Dağıstan nüfusunun %90'ı Müslümandır. Geri kalanı ise Hristiyandır. Petrol üretimi, mühendislik, kimya, makine yapımı, tekstil, işlenmiş gıda sanayi, kerestecilik Dağıstan'daki en büyük endüstrilerdendir. Rusya'daki petrol yataklarının büyük bir kısmı Dağıstan, Çeçenistan, İngüşetya, Stavropol Kray ve Krasnodar Krayı'nın yer aldığı Kuzey Kafkasya'dadır. Dağıstan'daki petrol yatakları dar kıyı bölgelerinde bulunmaktadır. Dağıstan'ın petrolü yüksek kalitededir ve diğer bölgelere de dağıtılmaktadır. Dağıstan'ın doğalgaz üretimi ise büyük oranda iç talebi karşılayacak düzeydedir. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, tahıl ekimi, bağcılık, şarap yapımı gibi birçok çeşidi içeren zirai faaliyetler de söz konusudur. Endüstriyel ürünlerin değer bazında %20'sini mühendislik ve metal işleme endüstrileri temin ederken tüm endüstri işçilerinin %25'i de bu dallarda çalışmaktadır. Hidroelektrik güç enerjisi hızlı bir şekilde gelişmektedir. Sulak Nehri üzerinde hidroelektrik enerji sağlayan 5 adet enerji santrali yer almaktadır. Dağıstan'ın potansiyel hidroelektrik enerji kaynaklarının toplamda 4,4 milyar kilowatt olduğu tahmin edilmektedir. Dağıstan gelişmiş bir taşımacılık sistemine sahiptir. Başkent Mahaçkale, demiryolu vasıtasıyla Moskova, Astrahan ve Bakü'ye bağlanmaktadır. Ayrıca Moskova-Bakü demiryolu hattı da Dağıstan'dan geçmektedir. Şimdi Dağıstan'daki ünlü kişilere biraz değinmek istiyorum. Resimde Resul Hamzatov'u görüyorsunuz. Kendisi dünyaca tanınan Dağıstanlı bir şairdir. Türkiye'de çevrilip 1984 yılında basılan Benim Dağıstanım adlı şiir kitabı doğduğu yeri ve oranın insanlarını samimi biçimde betimler. 1952'de Devlet Stalin ödülünü, 1963'te ise Lenin ödülünü kazanmış ve Dağıstanlıların şairi unvanını almıştır. Bu resimde Şeyh Şamil'i görüyorsunuz. Kendisi hem imam hem de askerdir. Ruslara karşı elde ettiği zaferlerden ötürü Kafkas Kartalı, Rusya'nın kabusu gibi isimlerle anılır. 25 yıl sürdürdüğü savaş ile onu izleyenlerin benimsemiş oldukları İslam ve tasavvuf inancı günümüzde Kafkas halkları arasında oldukça yaygındır. Bu fotoğrafta da Abdülhakim İsmailov'u görüyorsunuz. Kendisi 2. Dünya Savaşı'na katılmış bir askerdir. Size onun 2 adet fotoğrafını göstereceğim. Birinci fotoğrafı az önce gördünüz. İkinci fotoğrafı görünce hepiniz şaşıracaksınız. 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'ya dikilen Sovyet bayrağını biliyorsunuz. Bu an savaşın en ikonik anlarından bir tanesidir. Almanya'ya Sovyet bayrağını diken 3 askerden bir tanesi Dağıstanlı Abdülhakim İsmailov'dur. Abdülhakim İsmailov'a birçok madalyanın yanı sıra Rusya Kahramanı madalyası verildi. Ayrıca yaşadığı köydeki bir okula da onun adı verilmiştir. Bu fotoğrafta da herkesin tanıdığı bir isim olan Habib Nurmagomedov'u görüyorsunuz. Emekli karma dövüş sanatçısıdır. Eski UFC hafif siklet şampiyonudur. 29 müsabakalık yenilgisiz kariyeriyle karma dövüş sanatlarında güncel en uzun süre yenilgisiz seriye sahip dövüşçüdür. UFC'nin ilk Rus ve Müslüman şampiyonudur. Babasının vefatı sonrası annesine verdiği söz nedeniyle karma dövüş sanatları sporundan emekli olduğunu açıkladı. Ayrıca Çeçenistan'ın şu anki devlet başkanı olan Ramzan Kadyrov'un arkadaşıdır.
Burası Dağıstan Güzel Sanatlar Müzesi'dir. Şimdi size fotoğraflarını gösteriyorum. Bu görmüş olduğunuz caminin adı Yusuf Bey Camii. Bu cami 17 bin kişilik bir cami ve Rusya'daki en büyük cami. Bu cami Sultanahmet Camii'ne de çok benziyor. Şimdi de Rus öğretmen heykeli ve müzesini görüyorsunuz. Şu anda Gorki Drama Tiyatrosu'nu görüyorsunuz. Burada da Resul Hamzatov heykelini görüyorsunuz. Burası da Şehir Tarihi Müzesi'dir. İşte burası da şehir plajı. Şimdi de şehir pazarını görmektesiniz.
Şimdi de sizi Akkol Gölü ile baş başa bırakıyorum. Bu gördüğünüz de Agranski Koruma Alanı. Burası hayvan dünyasının ve yaşam alanlarının nadir ve nesli tükenmekte olan nesnelerinin korunması ve restorasyonu için tasarlanmıştır. Burada 280'den fazla kuş türü bulunmaktadır. Ayrıca 550'den fazla bitki çeşidi vardır. Bu gördüğünüz Maç Dakadeev anıtıdır. Maç Dakadeev Dağıstan Kızıl Ordusu'nun komutanıdır. Beyaz Ordu'ya karşı savaşmıştır. Dakadeev'in anısına 10 Temmuz 1922'de tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi'nin kararıyla Petrovsk şehrinin adı Mahaçkale olarak değiştirilmiştir. Bu da Mahaçkale Deniz Feneri'dir. Ekim'in 50. yıl dönümü parkını göstermek istiyorum. Park, Ekim Devrimi'nin 50. yıl dönümünde yani 1967 yılında kuruldu. Ekim Devrimi'nin 50. yıl dönümüne ithafen parka bu isim verilmiştir. Ustaların Şehri isimli parkı görmektesiniz. An itibariyle Kutsal Katedral isimli katedrali görüyorsunuz. Şimdi de Ejderha Parkı'nı görüyorsunuz.
Burası da Leninski Komsomol Parkı. Bu gördüğünüz de Askeri Zafer Müzesi'dir. Burası da Zooloji Müzesi. Bu da Anvar Arşiyeva Müzesi'dir. Ve Mahaçkale gezimiz burada bitiyor. Şimdi de Derbent gezimiz başlıyor. Burası Dağıstan'daki tarihi bir şehirdir. Şehrin tarihi yapıları 2003 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir. Kafkasya'nın kuzeyini güneyine bağlayan geçit yollarından en önemlisidir. Tarih boyunca çeşitli kavimlerden kuzeyden güneye, güneyden kuzeye geçişleri bu geçitten olmuştur. Derbent'in Kuzey Kafkasya'da Hazar Denizi ile Kafkas Dağları arasında 3 kilometrelik dar bir arazi şeklindeki konumu tüm Kafkasya bölgesi için stratejiktir. Tarihsel olarak bu konum Derbent yöneticilerinin Avrasya bozkırları ile Orta Doğu arasındaki kara trafiğini kontrol etmelerine olanak sağladı. Rubas Nehri'nin güneyinde Hazar Denizi'nin batı kıyılarının yakınında inşa edilmiştir. Derbent, kendi limanı, Bakü'ye giden bir demiryolu ve Bakü'nün Rostov yolu ile toplu taşıma hizmeti vermektedir. Kasabanın kuzeyinde 728 yılında Dağıstan'ı Araplara karşı savunurken şehit düştüğü kabul edilen Kırklar veya Kırk Kahraman anıtı bulunur. Derbent soğuk yarı kurak bir iklime sahiptir. Biraz da bu şehrin ekonomisinden bahsetmek istiyorum. Şehir makine yapımı, gıda, tekstil, balıkçılık ve balıkçılık malzemeleri, inşaat malzemeleri ve ahşap endüstrilerine ev sahipliği yapmaktadır. Rus brandy üretiminin merkezidir. Brandy, damıtılmış şaraptan üretilen yüksek dereceli alkollü içkidir. Şu anda resimde brandy görüyorsunuz. Eğitim altyapısı bir üniversitenin yanı sıra birkaç teknik okulu içerir. Kültürel açıdan Süleyman Stalski'nin adını taşıyan bir lezgin drama tiyatrosu bulunmaktadır. Şehirden yaklaşık 2 kilometre uzakta Çayka adlı tatil köyü yer alır. Sovyet romancı Yuri Krımov Tanker Derbent adlı kitabı yazdı.
Hadi şehri dolaşalım. Bu gördüğünüz kale Narınkala isimli kaledir. Ve bu kale UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Şimdi de Eski Derbent Kültür ve Yaşam Müzesi'ni görüyorsunuz. Şimdi de Derbent Cuma Camii'ni görüyorsunuz. Bu cami UNESCO Dünya Miras Alanları listesindedir. Bu cami milattan sonra 733 yılında yapılmıştır. Şimdi de Derbent sahilini görüyorsunuz. Şu an Dünya Kültürleri ve Dinleri Tarihi Müzesi'ndeyiz. Bu gördüğünüz Rus Çarı 1. Petro'nun Derbent'teki evidir. Burası şu an müze olarak kullanılıyor. Burası Çar 1. Petro'nun 1722'de Pers Seferi sırasında geceyi geçirdiği yerdir. Burası birçok ünlü kişi tarafından ziyaret edildi. Alexander Dumas ve Çar 2. Nikolay da burayı ziyaret edenler arasındadır. Peki kimdir Çar 1. Petro? Şu anki resimde Çar 1. Petro'yu görüyorsunuz. Bazı gelenekçi ve çağ dışı sosyal ve politik sistemlerin modern, bilimsel, batılılaştırılmış ve aydınlanmaya dayalı sistemlerle değiştiren kültürel devrime öncülük etmiştir. Petro'nun reformları Rusya üzerinde kalıcı bir etki bıraktı ve Rus hükümetinin birçok kurumunun kökenleri onun hükümdarlığına kadar uzanmaktadır. Ayrıca 1917'ye kadar Rusya'nın başkenti olarak kalan St. Petersburg şehrini kurması ve geliştirmesiyle tanınmaktadır. Büyük Petro olarak bilinen Rus hükümdar, Rönesans ve Reform döneminde yaptığı incelemeler ve deneyler sayesinde Rusya'nın Avrupa'nın gerisinde kalmasını önlemiştir.
Bu gördüğünüzde Derbent'teki Ermeni kilisesidir. Bu müzenin adı da Alexander Bestujev Müzesi'dir. Alexander Bestujev Rus bir yazardır. Burası da Kelonumaz isimli sinagogdur. Burası Halı ve Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Müzesidir. Burası Derbent'teki Askeri Zafer Müzesi'dir. Şimdi Süleyman Stalski Parkı'nı görmektesiniz. Süleyman Stalski, Dağıstanlı bir şairdir. Lenin ödülünü alan bir şairdir. Dağıstan halk şairi unvanına sahiptir. Rus yazar Maxim Gorki onu 20. yüzyılın Homeros olarak tanımladı. 1957 yılında Bakü Film Stüdyosu'nda Rıza Tahmasip ve Mikhail Mikhailov tarafından çekilen Şarkı Böyle Yaratılır filmi Süleyman Stalski'nin hayatını, çalışmalarını ve halka açık faaliyetlerini anlatır. Burası da Devrimci Zafer Parkı'dır. Derbent gezimiz burada bitiyor. Birazdan Kaspisk gezimiz başlayacak. Burası Hallova Parkı.
Şimdi de sizlere Laguna plajını göstermek istiyorum. Şimdi Kaspiysk gezisi bitti ve Kızılyer gezimiz başlıyor. Kızılyer gezisi de bittikten sonra Dağıstan gezimiz tamamen bitecek. Kızılyer, Çeçenistan ile sınır komşusudur ve ayrıca şarap ve konyaklarıyla meşhurdur. Kızılyer Konyak Fabrikası en büyük 5 Rus markalı üreticiden bir tanesidir. Şirket Dağıstan'daki ikinci en büyük şirkettir. Kızılyer'de göstermem gereken bir tane turistik yer var. Burası Kızılyer Yerel İlim Müzesi'dir. Şimdi de sizleri Dağıstan'da çekilmiş olan güzel fotoğraf ve videolarla baş başa bırakıyorum.
Videomun sonunda bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. Benim için ve bu belgesel için fotoğraf ve videoları çeken değerli arkadaşım Zarina Kurbanova'ya sonsuz teşekkürler. Şu an kendisini videoda görüyorsunuz. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.